Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, Ay ve Stellium Boğalarda dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Boğa burcu. Güzel bir şekilde son kez kartımı karıştırıyorum. Son kez karıştırdım ve ilk kartımı aldım derken ikinci kart da böyle birazcık kendisini atmak istedi açıkçası. Kılıç onlusu arkadaşlar, ne oldu boğa burçlarına diyorum sevgili boğa burcu. Burada böyle boğa burçları resmen arkadaşlar bir savaşın içinden çıkmış. Yani görseldeki bu görüyorsunuz değil mi? Boğalar resmen bir savaşın içinden çıkmış. Her taraf ateş yeri. Her taraf darmaduman. Etrafta artık hiç kimse kalmamış, hiçbir şey kalmamış ve boğa burçları tek başına kalmış gibi. Yani o kadar böyle yalnızlık var burada boğa burcu. Kılıç onlusu, her tarafımdan vuruldum, yapayalnız kaldım dediğin süreçlerden geçmişsin. Ve şu anın enerjilerinde de bu enerjiler aktı açıkçası arkadaşlar. Bakalım ikinci gelmek isteyen kartımız nedir dediğimde biliyorsunuz bu kart kendisini atmak istedi. Para altılısı. Çok güzel. Yani kılıç onlusundan sonra gelen kart aslında böyle birazcık bize bir can suyu gibi geldi diyebilirim. Şimdi sevgili Boğa burcu, burada gerçekten bir savaş alanından çıkmışsın ama tam böyle bir yapayalnız kaldım, bana yardım edecek kimse yok mu, benim kimsem kalmadı mı dediğin noktasında hayatına bir yardım eli uzanacak diyor Boğa burcu. O kadar tatlı bir enerji geldi ki. Fakat şöyle de bir durum var. Acaba sen Boğa burcu geçtiğimiz süreçlerde alma verme dengesini çok bozmuş olabilir misin? Gerçekten bir şeylerin ucunu çok kaçırmış olabilir misin? Maddi olarak da, mana olarak da, paylaşım olarak da, sevgi olarak da her anlamda fazla mı verici oldun Boğa burcu? Her şeyi ben yaparım, ben hallederim, aman sağlamlık olsun, aman işte şu olsun, aman işte kurulu düzenin bozulmasın gibi. Kendinden çok mu fazla verdin acaba? Yani burada gerçekten ciddi bir savaş alanından çıkmak var, yapayalnız kalmak var. Ama yapayalnız kaldım dediğin noktasında o yardım elinin sana uzanması var. Geçtiğimiz süreçlerde yapmış olduğun yardımlar, yapmış olduğun hayırlar sevgili Boğa burcu sana gerçekten böyle bir nimet olarak gelecek diyor. Önümüzdeki altılı vadelere bir dikkat et. Bakalım devam edelim, başka ne gelecek diyelim. İşte hayatım alt üst oldu ama çok güzel bir söz var ya, nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. Böyleydi yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Sözü tam olarak hatırlayanlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve tam bunu söylediğin noktadaki bence tam da bu enerjilerde arkadaşlar, şu üzerinden geçtiğimiz enerjilerde bu sözü bence ben boşuna söylemedim. Çünkü kartlara bir başka anlam daha kattı diyebilirim. Neden biliyor musun? Şöyle bir durum var. Şimdi burada sevgili Boğa burcu, yıkman gerektiği halde yıkamadığın şeyler varsa, üzerine saplanan kılıçlar, saplanan oklar, ihanetler, aldatılmalar, hiçe sayılmalar, görmezden gelinmeler. Gerçekten bir savaşın içinde tek başına çıkan bir Boğa burcu var. Ama buna rağmen tutunduğun, yapıştığın, yok bırakamam, aman bırakamam, çok emek verdim, yok asla bırakamam, işte buraya çok emek verdim, buradan gidemem, aman düzenin bozulmasın gibi dediğin şeyler varsa diyor ki bak sana yık geç. İşte bu sözü bu yüzden söyledin demek ki arkadaşlar. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden, ya sözü hatırlayamadım, daha iyi olmadığını. Lütfen hatırlayanlar yazsın arkadaşlar, hatırlatın. Ama siz beni anladınız. Diyor ki işte bunu yaptığında sevgili Boğa burcu hayatına bir denge gelecek, bir uyum gelecek. Ve ilk söylediğim Boğa burcuysan eğer, artık o yaptıklarının karşılığını almak var. Hayatına bir adalet, bir denge gelecek diyor. Aynı zamanda tutunduğun ya da tutunduğunu zannettiğin ama bir türlü tutunamadığın noktalarda bırakman gereken şeyleri bıraktığında, büyük bir cesaret ile bıraktığında, ki 10 serisi artık bazı karmaların bittiğini gösterir arkadaşlar. Dediğinde işte asıl o zaman hayatına denge gelecek diyor. Her ne kadar kötü süreçler olsa da arkadaşlar bakın o kadar hayat ayrıntılarda gizli ki, tabii burç yorumlarında genel enerji akışını yorumluyoruz. Bu astrolojide de böyledir. Her zorluğun
Bunun mutlaka bir yumuşama tarafı vardır. Yani almamız gereken dersler, evet, yani yaşayacağımız şeyleri değiştiremeyiz. Ama her yaşadığımız şey bize bir şeyler öğretir. Fakat onu da sağaltmak vardır, yumuşatmak vardır. Şimdi böyle bir etkiden bahsetti Boğa burcu. Kartları karıştıralım bakalım başka neler gelecek diyelim. Şimdi diğer kartımı aldım. Para üçlüsü çok güzel. Şimdi burada bir işbirliğinden bahseder. İşbirliğinden bahseder ve ortaklı işlerden bahseder sevgili Boğa burcu. Önümüzdeki üçlü vadeler. Şimdi bu video 2025 17 veya 18 Ağustos tarihinde yüklenir. Umarım yetiştiririm. Ağustos ayının 3'ünü geçtik ama 23'ü ve Eylül ayının 3'ü, 13'ü, 23 tarihlerine dikkat et. Bir de önümüzdeki 3 haftalık süre içerisinde. Aynı zamanda aşamalı olarak değişebilecek 3 aylık süre içerisinde bir dikkat et. Özellikle para konularınla ilgili, kariyerinle ilgili gerçekten önemli gelişmelerin olabileceğini ve artık bir şeyleri kontrol etme noktasına. Kontrol derken bu tutuculuk anlamında değil. Az önce bahsettiğim şey değil. Hani tutamıyorum, tuttuğumu zannediyorum, tutamıyorum, bir şeyler oluyor, engel olamıyorum, kontrol edemiyorum deme noktasında. Artık ipler senin eline geçebilecek diyor sevgili Boğa burcu. İşsizsen iş bulabilirsin. Yeni bir işe, yeni bir projeye başlayabilirsin. Eğer geçtiğimiz süreçlerde yaptığın iş ya da öğrendiklerin, sahip çıktıkların tükaka denildiysen ya da ötekileştirildiysen, mecburi olarak çıkış sergilemen gereken bir şeyler olduysa, bu bir iş değiştirmek olabilir, ilişki olabilir, her anlamda bir ihanet olabilir ki zaten geçtiğimiz altılı vadeler, belki 6 yıldır, 3 yıldır sevgili Boğa burcu sıkıntı yaşadığın konular ile ilgili evet gerçekten tutamıyorum, kontrol bende değil dediğin noktalarla ilgili artık kontrolün senin tarafına geçeceğini söylüyor. Sevgili Boğa burcu, son dönemde en büyük sınavın evet para kariyer olmuş ama daha çok ilişkiler ve güven üzerineymiş. Çok güveniyorum dediğin noktalarda ihanetle de karşılaşmışsın. Hatta ihanetlerle. Çok güvendin, çok emek verdin, çok çalıştın sevgili Boğa burcu. Ama karşılığında hep kırıldın. Yani bu resmen savaş alanından çıkmaktır arkadaşlar. Dostluklarda, aşk hayatında, hatta her türlü ilişkilerinde benim verdiğim kadar kimse bana bir türlü vermiyor dediğim bir durum var. Kalbin kırılmış, bedenin yorulmuş, vücudun, aklının, her şeyin yorulmuş sanki. Ödediğin bedel her şeyden önce fazladan bir sabretmek olmuş. En çok da bu seni yormuş sanki. İşte kontrol edemiyorum bir şeyleri. Gitti, gidiyor, olmuyor. Ve ben çok tükendim, çok yoruldum dediğin durumlar olmuş sevgili Boğa burcu. Fazla susmak ve kendi değerini ikinci, hatta 6. plana atmaktan bahsediyor burada. Ama bak diyor ki senin değiştiremediğin noktalarda bir şeyler zaten yıkılacak. Bunun farkına ya sen varacaksın, değişecek. Sen farkına varamıyorsan sistem bunu zaten değiştirecek diyor. Şimdi adalet senin için geliyor diyor sevgili Boğa burcu. Artık kimin gerçek dost, kimin sahte olduğunu göreceksin. İlişkilerinde, ortaklıklarında dengenin yeniden kurulacağı bir dönemdesin diyor. Uzun süredir seni aldatan, oyalayan, hakkını yiyen, hakkını bakın yani gerçekten inanılmaz bir denge kartını çok seviyorum. Ama boğaların dengesi her anlamda şaşmış arkadaşlar. Hakkını yiyen kişiler hayatından artık uzaklaşacak diyor. Yerine çok daha sağlam, çok daha güvenilir bağlar gelecek. Özellikle arkadaşlar su etkili olanlar, hava etkili olanlar. Allah, para ası. Bakalım. Aziz. Yani ciddi bir öğretiden geçmiş sevgili Boğa burcu. Şimdi çok daha güvenilir, çok daha sağlam ilişkiler gelecek hayatına. Fakat şu konuda birazcık dikkat edersen faydalı olabilir senin için. İnatçılıktan uzak dur. Geçmişe takılı kalmaktan uzak dur. Bak en başta söylediğim şeyler de geçerli. Zaten aynı şeyler. Yaşadıklarını asla unutmazsın. O bir şekilde senin kalbinin bir yerinde kalır. Tamam, onu sen bir köşeye bir yazarsın. O köşede zaten bekler.
İyi veya kötü yaşadığın hiçbir şey unutmazsın. Ama diyor ki bak kartlar sana. Bak şimdi 5 serisi ve Aziz arkadaşlar. Aziz ve 5 serisi. Tarot'ta 5 serisi gerçekten çok ağır sınavlardır. Hani şimdi burç yorumlarında dediğim gibi genel olarak akışı alıyorum. Bireysel süreçlerde anlatılan yorumlar çok daha farklıdır. Ben şu an özel danışmanlık almıyorum ama oraya numerolojiyi dahil ederim. Pek çok konuyu dahil ederim. Ve orada çok daha kapsamlı şeyler olur. Kendi gölge taraflarımızla karşılaşırız gibi gibi. Şimdi bak burada Tarot'ta 5 serisi çok ağır bir seridir. Aynı zamanda hani sınavları çok zordur. Fakat orayı atlattığında içinden bir bilgi çıkar. O kadar çok olgunlaşırsın ki her anlamda farkındalığın artar, uyanışın artar, her anlamda bir sağlamlık gelir hayatına sevgili Boğa burcu. 5'ten 6'ya geçmek zaten 6 serisi inanılmaz tatlı bir seridir. Şimdi burada geçmişe takılı kalma diyor. Çünkü gelen yeni enerjiler sana çok daha sağlam fırsatlarla gelecek. Gelen yeni enerjiler sana çok daha iyi bir şekilde gelecek. Bedel zaten fazlasıyla ödenmiş. Yani savaş alanından çıkmışsın, daha ne olsun diyor. Fazla sabır, fazla güven, fazla fedakarlık. İşte tüm bunların üzerine adalet gelecek diyor. Güvenilir ilişkiler, sağlam dostluklar, karşılıklı emek, almak vermektir zaten para altılısı arkadaşlar. Şimdi burada para ile ilgili bazı boğa burçları yeni girişimde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir iş başlatabilirsiniz. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, hobilerinizi gösterebileceğiniz, bu el sanatları da olabilir pek tabii ki. Aynı zamanda bir şirket açmak, bir şirket kurmak olabilir. Pek tabii ki ben bundan birkaç hafta önceydi sanırım ya da önceki açılımdaydı. Boğalara ben hiçbir şey unutmuyorum arkadaşlar. Hiç unutmuyorum, ben de öyleyim. Ben daha ağırım yani. Ben hani böyle senelerle geçse ya asla hiçbir şey unutmam. Boğalarda buna benzer bir şey söylemiştim. Hani böyle işte takı makı gibi bir şeyler olabilir falan. Ama hani şöyle şimdi iş yapmak başka bir şey, tam yapmak başka bir şey. Yani bir şey vardır, hazır alır satarsın. Bir şey vardır, kendin üretirsin. Yani kendi tasarımını yapmak başka bir şey, hazır alıp satmak başka bir şey. Ya da kendinden bir şeyler katarsın mesela. Biraz da onu söylüyor. Hani işte ne bileyim bir ürün satacaksın. Hadi takı diyelim. Önceki verdiğim örneği vereyim. Dışarıdan aldığın hazır şeyi satmak yerine kendin tasarımını yap mesela fırsat buldukça. Belki ek iş olarak yapacaksın. Ben buradan örnek veriyorum. Herkes kendi meslek grubuna göre alsın pek tabii ki. Yani burada diyor ki kendin de bir şeyler kat. Mutlaka bir şeyini değiştir dediği bir durum var. Anlatabiliyorum değil mi? Böyle bir etkiden bahsetti. Şirket açmak, kendi işini kurmak ve burada maddi kaynaklarınla ilgili bir artış var. Eline bir para geçebilir. Ayın 7'si, 17'si, 27'si arkadaşlar. Şimdi 17 Ağustos ve 18 Ağustos sonrası için dinleyin. 7 haftalık bir süreç aynı şekilde. Burada gerçekten para kazançlarını büyütebilecek bazı girişimlerde bulunacağını gösteriyor sevgili Boğa burcu. Son kartlarımızı açalım bakalım arkadaşlar. Başka neler gelecek diyelim. İşte bakın yani para sekizlisi, kariyer, para. Fakat çok da fazla maddede kalmamak, çok da fazla maddeye odaklanmamak çok önemli. Çünkü burada çok kazanacağım diye, çok çalışacağım diye kendini çok da fazla yorabilirsin. Yeni bir işe başlamak, hatta acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel bir hale de dönüşebilir. Yani daha önce denemediğin bir iş kolunu deneyebilirsin sevgili Boğa burcu. Bu 8 aylık süre içerisinde çok profesyonel bir hale götürebilir seni. 3 aylık bir süre içerisinde çok profesyonel hale götürebilir seni. Boğa burcu dönemine kadar çok profesyonel bir hale götürebilir seni. Daha önce hiç denemediğin, bilmediğin bir iş kolundan bahsediyorum. Hali hazırda yapmış olduğun işin, mesleğin varsa onu çok daha donanımlı bir hale dönüştürebilirsin. Çalışmıyorsan, iş arıyorsan ya da kendi işini kurmak istiyorsan zaten bununla ilgili girişimlerde bulunabileceğini ve enerjilerin bu şekilde seni destekleyebileceğini söylüyor. Hani iş arayan biriysen de güzel bir işe girebileceğini, yeteneklerini gösterebileceğini, fakat bu işin birazcık seni yorabileceğini söylüyor açıkçası arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim Boğa burcu için. Ve asa altılısı, yani burada çok ve para kralı, yani para kralını ben direkt sana yakıştırıyorum biliyorsun. Kupa kralını akrebe yakıştırıyorum. Para kralını boğaya yakıştırıyorum. Kendi yerini sağlamlaştırmak. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bakın boğalar zaten şimdi çok ağır süreçlerden geçmiş. Fakat bazı boğalar, bakın bazı boğalar
Az önce ben bununla ilgili örnek vermiştim. Ben demiştim ya ağır süreçleri biz yumuşatabiliriz diye. Yeter ki oradaki öğretiyi alalım. Bazı boğalar şunu fark etmiş. Hani ben bir şeyleri tutmazsam ya da bir şeyleri değiştirmezsem benim bu önümdeki 10 yıl daha da zor geçebilir. Farkındalığına ulaşan boğalar var. Ve bu farkındalığa ulaştığı için de yeni girişimlerde bulunan boğalar var. Hani ben ne olursa olsun bu kontrolü bırakamam. Sağlamlığı bırakamam. Yani kendi tahtımı kimseye teslim edemem. O yüzden kaybetmek yerine başarı odaklıyım diyor. 6 serisi bakın, para altılısı, asa altılısı zirvedir. Atın üstünde kendi başarını ilan etmektir sevgili Boğa burcu. Arkadaşlar çok güzel geldi. Şimdi destenin altında asa beşlisi gelmiş. Rakiplere, düşmanlara dikkat et. İş hayatınla ilgili aynı şekilde. Senin yaptığın işi çok fazla yapan kişiler olabilir. O yüzden işte az önce örnek verdim. Hani bir iş yapıyorsan oraya mutlaka kendi farklılığını koyman lazım. Sevgili Boğa burcu. Tamam, herkes kendi mesleğine göre alsın. Çünkü burada asa beşlisi, yani yaptığın işi çok fazla kişi yapıyor olabilir. Rekabet ortamı çok fazla olabilir. Buradan sıyrılmak seni birazcık yorabilir açıkçası. Yani ben daha çok bununla ilgili bir mücadele aldım artık. Şimdi arkadaşlar diğer kartlarımızdan mesajlar alalım. Bakalım neler gelecek diyelim. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim. O yüzden buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma sevgili Boğa burcu. 100.000 olduğumuzda ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bakalım karıştıralım. Sevgili Boğa burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Şimdi burada ilk kart bir düştü. Diyor ki, ne diyor? Üçüncü gözünün engelini kaldır ve güçlendir. İçsel bilgeliğe ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi diyor. Ve rüyalar. Rüyalarına dikkat et. Sana aklındaki konular hakkında zengin bir içgörü kazandıracak diyor sevgili Boğa burcu. Bakalım devam edelim. Ve adalet. Arkadaşlar yani bu kadar olur. İşte tarotu bu yüzden çok seviyorum. Ama tabii dediğim gibi yani genelde burç yorumu yapmak hani böyle birazcık daha yüzeysel anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin hayatı bir değil, binlerce kişi izleyecek sonuçta. Şimdi bak, diyor ki sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek, gerçekler ortaya çıkacak diyor sevgili Boğa burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Bay bay.